Osmanlı İmparatorluğu'nda hala daha kimsenin çözemediği bir ihanet var. Sultan Abdülaziz'e yapılanlar. Pehlivan gibi güçlü kuvvetli bir padişah, küçücük bir makasla iki bileğini birden keserek intihar etmiş midir? Yoksa her şey, gücünü elinden alanların ardında hiçbir iz bırakmak istemediği hesaplı bir darbe miydi? İşte 32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in hikayesi. 1861'de Osmanlı tahtına geçtiğinde heybetli, iri yarı ve özellikle donanmaya tutkulu bir hükümdardı. Onun döneminde Osmanlı donanması dünyanın en büyük 3. filosu haline gelmiş, demir ağlar yurdu sarmaya başlamış, Avrupa'ya seyahat eden ilk padişah olarak tarihe geçmişti. Batı'nın tekniğini ve ilmini imparatorluğuna taşımak istiyordu. Fakat bu yenilikçi ve güçlü görüntünün ardında maalesef işler istenildiği gibi gitmemişti. İmparatorluk içten içe çalkalanan bir dönemden geçiyordu. Balkanlarda patlak veren isyanlar ve Kırım Harbi'nin açtığı ekonomik yaralar yüzünden devletin maliyesi borçlarla boğuşuyor, Avrupa baskısı artıyor, halk giderek fakirleşiyordu. Sultan Abdülaziz, modernleşme için donanmayı büyütmesi, saraylara ve görkemli yapılara yatırım yapması, imparatorluğu ağır bir borç yükünün altına sokmasına neden olmuştu. Böylece Avrupa'nın hasta adam olarak gördüğü Osmanlı üzerindeki baskı her geçen gün artıyordu. Sarayın dışı böyleyken içerisi de olanlara sessiz kalmayacaktı. Özellikle Serasker Hüseyin Avni Paşa ve anayasal düzenin en ateşli savunucularından Mithat Paşa liderliğindeki bir junta, padişaha karşı gizlice örgütlenmeye başladı. Onlara göre Sultan Abdülaziz, akli dengesini yitirmiş, imparatorluğun kurtuluşu için tahttan indirilmesi şart olmuştu. Takvimler 29 Mayıs 1876'sını gösterdiğinde İstanbul Boğazı büyük bir darbe girişimine hazırlanıyordu. Gece yarısı Hüseyin Avni Paşa'nın emrindeki Taşkışla ve Gümüşsuyu kışlalarından çıkan askerler Dolmabahçe Sarayı'nı kuşattı. Donanmanın zırhlıları ise toplarını saraya çevirmiş, boğazın serin sularında sessizce beklemeye geçmişlerdi. Bütün olanlardan habersiz şekilde uyuyan Sultan Abdülaziz, yatağından kaldırılarak acı gerçekle yüzleştirildi. 30 Mayıs 1876 sabahında devlet yönetimi el değiştirmişti. Onu Topkapı Sarayı'na, bir zamanlar atalarının hüküm sürdüğü ama artık metruk ve hüzünlü duvarlar arasına kapattılar. Rivayet olunur ki kendisi için hazırlanan dairenin amcası Sultan 3. Selim'in katledildiği oda olduğunu fark edince dehşete kapılmış, "Beni de onun gibi mi yapacaklar?" diye cümleler kullandığı söylenir. Bunun üzerine ise annesinin ve sevenlerinin ısrarıyla daha güvenli görülen Feriye Sarayı'na nakledilmiştir. Ama asıl trajedi bundan sonra oldu. Tahttan indirilişinden birkaç gün sonra 4 Haziran 1876'da Sultan Abdülaziz, Feriye Sarayı'ndaki odasında bilekleri kesilmiş halde bulundu. Resmi açıklama ise kesinleşmişti. Padişah, tahtını kaybetmenin verdiği üzüntüyle bileklerindeki damarları küçük bir makasla keserek intihar etmişti. 19 Ekim'in imzaladığı bir raporla dosya kapatılacaktı. Fakat söylentiler bitmemiş, daha da yükselerek devam etmişti. Bir insan ilk bileğini kestikten sonra duyacağı acı ve güç kaybıyla diğer bileğine aynı ölümcül darbeyi vurabilir miydi? Neden naaşı alelacele tam bir otopsi yapılmadan defnedilmişti? Bu sorular yıllarca imparatorluğun vicdanında bir sır olarak kaldı. Ta ki kardeşi Sultan II. Abdülhamit yıllar sonra Yıldız Mahkemesi'ni kurana dek. Bu mahkemede tanıklar dinlendi. Junta üyeleri yargılandı. Pehlivanlar, hizmetkarlar, olaya karıştığı iddia edilen herkes konuştu. Mahkeme olayın bir intihar değil, planlı bir cinayet olduğuna hükmetti.
Karara göre o sabah odaya giren birkaç kişi padişahı zorla tutmuş ve bileklerini keserek olaya intihar süsü vermişti. Başta Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa olmak üzere darbeciler, Abdülaziz'in tekrar yönetime geçmesinden korktukları için onu ortadan kaldırmışlardı. Ancak bütün bunlar bile olayın netleşmesine yardımcı olmamıştır. Bugün dahi birçok tarihçi ikiye bölünmüş, kimisi Yıldız Mahkemesi'nin bir intikam aracı olduğunu, kimi ise cinayet delillerinin daha ağır bastığını savunur. Kesin olan bir şey var ki, bir zamanlar görkemli donanmasıyla imparatorluğun gücünü dünyaya göstermek isteyen padişah, o gün Feriye Sarayı'nın odasında hayata veda etti. Resmi raporlar, mahkeme kararları ve tarih kitapları bize farklı yollar gösterse de, hakikat belki de o odada son nefesini veren Sultan Abdülaziz ile birlikte ebediyete karıştı. Sizce Sultan Abdülaziz tahtını kaybetmenin acısıyla kendi canına mı kıydı, yoksa ustaca planlanmış bir suikaste mi kurban gitti? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. İhanetler, intikamlar ve taht kavgaları için kanalımıza abone olup videolarımızı kaçırmayın.